Türk'ün olmadığı hiçbir ülke yok. Türk varsa güzel şeyler var diyorsun. Restoran her yerde var. Bu börek her gün, her saat yenilir. Dünyada hamur kategorisinde 3 defa birinci seçildik. Madagaskar'dan gelen bir balina çubuğu var. Bu şarap gibi ya. Tadı değişiyor sürekli. Bandırmak bizim atasporumuz biliyorsunuz. Hamur A4 kağıttan hallice, o kadar ince. Türkiye'de hiç yapılmadı. Zor, tuzlu bir bire yapacağız. İstanbul'un en küçük ocak başlarından birine gelmiş olduk. Adı Yampiri. Sen Fenerbahçelisin. Yengeç yürüyüşünü bilirsin abi. Fiyat lezzet olarak şu anda daha üzerine yok. İşte bunun tadına bakıyorum. Yine tadına bakıyorum. Bunu afiyetle şimdi yiyorum. Of. Keyifli bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu hafta Etiler'deyiz. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Hemen öncesinde size birazcık bahsetmek istiyorum. Bugün semtin, yani kendi semtimin farklı lezzetlerini tadacağız. Aslına bakarsanız sosyal medyadan daha öncesinde paylaşmıştım. Burada uzun zamandır böyle evime sipariş verdiğim, hatta gidip denediğim işletmeler var. Daha önceden hiç ayaküstü lezzetlerde yayınlamamıştık bunları. Hatta kendi Instagram hesabımda da yayınlamadım. Dolayısıyla bugünkü göreceğiniz lezzetler aslında birazcık daha böyle gizli saklı kalmış. Hatta işlerinde bir tanesi var ki Etiler'in en salaş mekanlarından biri. Çayınızı kahvenizi demleyin, ekran karşısına geçin. Hatta yemek yiyenler de var biliyorum. Ben kendi videomu izlerken de yemek yiyorum genellikle. Size böyle eşlik etmiş oluyorum. Bu video eminim hoşunuza gidecek. O yüzden beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda abone değilseniz ve ilk defa izliyorsanız da abone olarak bundan sonraki videoları kaçırmazsınız. Ve tabii ki video bittikten sonra yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Aşağıya da farklı lezzet duraklarını tavsiye olarak bırakırsanız çok güzel olur. O zaman Etiler Lezzet Rehberi başlıyor. Ahmet eğlenir bayağı. İlk durağımız olan Ceviz Ev Yapımı'na geldik. Burası Etiler Akatlar bölgesinde yer alıyor. Burası benim için ritüellerden bir tanesi. Evime ne zaman böyle börek almak istedim, buraya geliyorum. Veya işte ne zaman meze almak istedim, buraya geliyorum. Biraz da anlatacağım. Önümde neler var onlardan bahsedeyim öncelikle. Bir tane kaşarlı acılı menemenimiz var. İçeride Amasyalı bir abla yapıyor. Çok güzel yaptı. Ellerine sağlık. 2 tane patatesli böreğimiz var. 2 tane peynirli böreğimiz var. Bir tane de dereotlu poğaçamız var. Dereotlu poğaça tutkunları için gerçekten çok özel bir lezzettir. Her yerden yenilmez. Mideyi yakabilir bazı yerlerde. Ben buranınkini çok seviyorum. Her zaman da gelip buradan alıyorum. O yüzden sizlere göstermek istedim. Börekten başlayacağımız için şu böreği kalıp şeklinde böyle baton şeklinde durduğunu bir göstereyim istiyorum. Şöyle görebiliyorsunuz herhalde. O kadar tam ağza tek lokmalık şekilde ki yani tabii tek lokma olarak yutmayacağım ama yarısı gider bunu muhtemelen. Bu böyle çok aşırı çıtır bir börek değil ama tam çayın yanında yenilebilecek çok lezzetli bir börek. Ben çok açık ve net söyleyeceğim. Bazı sabahlar yürüyüş yaptıktan sonra eve dönerken buradan bu böreği alıyorum. Bence çok lezzetli. Peynirli var elimde. Şimdi onun tadına bakıyorum. Bu börek her gün, her saat yenilir. Akşam saati özellikle böyle yanına peynir, söğüş, domates, salatalık böyle güzel bir akşam kahvaltısı muazzam olur. Ben akşam kahvaltısını çok seviyorum bu arada. Şimdi bu kadar hamur işi var ama bir yandan da bu ekmeği almam lazım. Çünkü burada bir menemen söz konusu. Ve menemen varsa da bandırmak bizim atasporumuz biliyorsunuz. Şöyle bir karıştırma yapacağım ki kaşar da güzelce erisin içinde. Acılı dedi abla. İnşallah sabahtan bizi yere yıkmaz. Acısı o kadar fazla gelmedi. Ama domatesi falan çok güzel geliyor ya. Burada dışarıdan alınan hiçbir şey yok. Yaprak sarmasından tutun, kurabiyelere kadar, böreklere kadar, tatlılara kadar, mezelere kadar her şey günlük olarak yapılıyor, günlük olarak geliyor. Mesela şu anda saat 10.30, daha henüz mezeler gelmedi. Yaklaşık olarak bir 20 dakika, yarım saat sonrasında yani saat 11 gibi buraya yeni ürünler gelmiş olacak. Dolayısıyla günlük aldığınız için her şeyi de taptaze yiyorsunuz. Ben bazı günlerde mesela yemek atlamak istediğimde buraya gelip özellikle meze tabağı yapıyorum kendime, gün tabağı yapıyorum. Tek kişi almak istediğinde bunları marketten mesela böyle büyük almak yerine
küçücük almak istediğinde alamıyorsun yani. Maalesef öyle bir durum söz konusu. Burada o imkan var. Yani kendine kadar, sadece sana yetecek kadar, dolapta kalmayacak, bitireceğin kadar alabiliyorsun. Bence bu çok önemli. Hem ziyan olmasını önlüyor hem de sağlıklı bir şeyler yemiş oluyorsun. Buraya gelen birçok kişi özellikle öğlenleri sağlıklı tabaklar hazırlamak için geliyorlar. Kuskuslu, yeşillikli, pancarlı, enginarlı, mevsime göre değişen sebzelerle hazırlanmış bir sürü meze var. Çok beğeniyorum ama kahvaltısı için buraya gelip oturmadım şahsen. Hep genellikle alıp gidiyordum. Bence şu menemen için geleceğim bir daha. Bu menemeni içerideki Amasyalı abla şöyle hazırlıyor. Öncelikle domatesi kesiyor. Yani taze domatesten yapıyor. Biberi de aynı şekilde yumurtasını kırıp çok güzel şekilde ezerek yapmış oluyor. En sonunda bir kaşar dokunuşu var. Ekmekle beraber servis ediyor ama ben de tadını çok beğendim. Çok güzel gözüküyor. Ben bunu afiyetle şimdi yiyorum. Burası öğle saatlerinde mahşer yeri gibi oluyor ama bence öğleden sonra gibi böyle saat 2 gibi 3 gibi gelmek daha mantıklı olabiliyor. Biraz daha sakinliyor, aklınızda olsun. Şu an sabah saatleri de sakin ama mezeler öğle saatlerine doğru geliyor. Şimdi patatesli böreğimiz de geldi. Bu şekilde içi. Bunu da çok seviyoruz. Patates birazcık ezilmiş. Ondan dolayı da böyle kıvamı güzel. Hoşuma gitti. Bu hamurla olabilecek her şey çok lezzetli bence. Kendileri el açması olarak yapıyorlar. Her gün taze yapıyorlar. Bunu söylemiştim. Özellikle söyleyebileceğim başka börekleri de var. Mesela bu böreğin haricinde boşnak böreği de yapıyorlar. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Çok güzel mantı da yapıyorlar bence. Mantı da yiyebilirsiniz. Öğle saatlerinde çok lezzetli olabilir. Dereotlu poğaçamı da şöyle bir ikiye böleceğim. Şöyle göstereyim gene. Peynirli, dereotlu. İçi yumuşacık. Laf olsun diye söylemiyorum. Göreceğiniz, tadacağınız en iyi dereotlu poğaçalardan bir tanesi. Kokusu da çok güzel geliyor. Çok yağlı değil ama tadı gerçekten pamuk gibi olduğu için çayın yanında çok güzel gidiyor. Güzel bir kahvaltı. Ben burayı çok seviyorum. Bu arada bulunduğumuz yerde daha öncesinde çok fazla video çekmiştik. Şurada Catch & Eat var, hamburgerci. Hatırlayanlarınız vardır. Çok güzel smash burger yapıyorlar. Şurada arka tarafta Çağlar Antakya tostu var. Onları da çok severiz. Muhit olarak Akatlar Etiler diye geçiyor. Bence buranın lezzetli yerlerinden bir tanesi. Özellikle söyleyebileceğim, gün içinde canınız bir şeyler çekti böyle. Tek tabaklık güzel bir meze yaptırmak istediniz. Buradan alabilirsiniz. Kahvaltımız çok güzel oldu. Ben adisyonu isteyeyim. Ardından sıradaki durağımıza devam edelim. Adisyonumuz geldi. Çok lezzetli. Menemenimiz 250 lira. Dereotlu poğaçamız 25 lira. 4 adet böreğimiz var. Onlar 240 lira. Çayımız da 50 lira. Toplamda 565 lirayla ilk durağımızı keyifle sonlandırıyoruz. Sıradaki durakta görüşürüz. Size enteresan bir yere götürüyorum. Çünkü burada herhangi bir oturma yeri yok. Sadece 2 tane masası var. Aslında birazcık daha böyle bu bölgede oturanların sipariş verdiği, eve söylediği ürünlerden bir tanesi. Samsun Bafra pide. Size de geldiğiniz zaman şunu öneriyorum. Buradan paket alıp dışarıda yemenizi. Çünkü önünde herhangi bir oturma alanı yok. Aslında var ama bir kalabalık olduğu zaman usta böyle panikleyebilir ki kendisinin de ben telefonla konuştuğumuz zaman ricası şuydu. Burada değil de daha çok insanlar alıp giderlerse çok daha doğru olur. Benim için daha kontrollü şekilde o aşamayı yönetebilirim dedi. Şimdi oraya gidelim. Etiler'in en salaş mekanında size nasıl pide yenir onu göstereyim. Çok güzel ürünleri var. Ben eve yaklaşık 3-4 kez söyledim ve belli bir onaydan sonrasında videoya çekmeye karar verdim. Usta Samsunlu, Bafralı. Daha öncesinde Arnavutköy'de bir işletmesi varmış. Orayı devretmiş. Burayı da 5 yıldır işletiyor. Bir binanın arka tarafına bakan salaş küçük bir dükkan. Yanında birkaç tane daha dükkan var ama biz bugün pidecide güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi bakalım gidelim. Etiler'in en lezzetli duraklarından bir tanesine geldik. Samsun Bafra Pide'deyiz. Ercan Usta ile beraber. Ustam nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. 33 yıl olmuş. 33 sene oldu, evet. 12 yaşında başlamışsın usta. 12 yaşında bulaşıkçı olarak başladım. Garson komi derken ustalık seviyesine kadar geldik. 33 yılımızı bitirdik. Bafralısın. Samsun Bafralıyım. Evet. Anne Alaçamlı. Güzel. Alaçam'da çok güzel kuzular var. Evet. Et, hayvancılık çok iyidir. Doğrudur. Ürün kalitesine çok önem veriyor bence Bafra'dakiler. Daha doğrusu Samsun'un tamamı böyle ama Bafra ayrı bir kesim. Evet. Dışarıda başka şehirlere gittiğimde de Bafralı ustaların hepsi çok özenlidir. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla sen birazcık daha ekstra özenlisin. Yani Estağfurullah. hem ürün kalitesi hem de anlatımın çok güzel. Az önce biz sohbet ettik bu arada birazcık Ercan Usta'yla. Ürünleri hep farklı yerlerden getiriyor. Mesela kavurma Rize'den geliyor. Tereyağı Rize Çayeli'nden geliyor. çok güzel. Pastırma Samsun'dan geliyor. O meşhur bir markamız var. Çamlı'da. Çamlı'da. Samsun'un videosunda görmüşsünüzdür. Çamlı'da. Hem tereyağları var hem pastırmaları var.
peynirleri var, bir sürü ürünleri var ama bence gerçekten o bölgenin ürünü olması lazım. Evet. Kıymalı pidemiz dana etindendir. Sıfır yağsız. Kavrulur, yağı süzülür. Kavrulması önemli değil mi? İçinden Kavrulması. bir yağ çıkıyor. Evet. O yağın alınması gerekiyor ki rahatsız etmesin. Evet, onu süzüyoruz ve sonra soğanla harmanlıyoruz. Ama çiğ soğanı harmanlıyordun eskiden. Müşteriler sağ olsun birazcık daha değiştirmişler galiba değil mi? Evet, soğan çok iri kalıyor, çiğ Evet. kalıyor. Ağzımıza soğan tadı geliyor diye biz artık sıcak kıymayla soğanı öldürüyoruz. Evet. Öyle daha sağlıklı oldu, beğendiler, tutuldu. Öyle devam ediyoruz şimdilik. Şimdi Ercan Usta bakmayın hani şimdi sohbet ediyoruz ama dünyada birçok yere de gitmiş bir insan. Yani yemek için Çin'de çalıştın. Evet. Başka neresi? Dubai İsrail'e vardı. gittim, İsrail. İsrail'e gittim. Ülke olarak seni en çok etkileyen hangisi oldu usta? Çin. Çin. Evet. Çok farklı değil mi? Orada hayat gece başlıyor. Öyle mi? Oranın pazarları gece kuruluyor. Akşam 5'te kuruluyor, sabah 5'te kalkıyor. Yani ben şimdi mesela Çin'de yemek yeme hayalim çok fazla yok. Çünkü Evet. Çin'de iyi bir şey bulabileceğimi tahmin etmiyorum ama birçok arkadaşım da diyor ki Çin'e gittiği zaman mesela iş adamları var. Oradan ürün getiriyorlar. Gittiği zaman diyor ki gerçekten güzel yerlere de gidiyorduk diyorlar. Ama var mı gerçekten güzel bir yer orada? Güzel yer derken Türk'ün olmadığı hiçbir ülke yok. Evet. Türk- Türk varsa güzel şeyler var Türk diyorsun. restoran her yerde var. Evet. O yüzden kendileri sağlıksız yemek yiyor. Onlara göre sağlıklı. Evet. Yani yollarda bir örümcek, bir böcek tarzı hiçbir şey göremezsiniz. Öyle mi? Evet, kanalizasyon kapakları açılır. Üzerindeki yağlar, gıdalar alınır ve onlar domuzlara yemek olarak götürülür. Allah Allah. Evet. Neyse biz güzel şeylerden bahsedelim. Evet. Çinliler zaten çok çözmüşler. Otomobilde öyle, teknolojide öyle. Arayıp da bulamayacağım bir şey yok herhalde değil mi orada? Yok. Bir tek Bafra pidesi var. Onu senden gördüler. Evet. Ürünleri saydık ama bir de un kısmı var. Yani hamur kısmı var. Evet. Onu mayalı bir hamur yapıyorsun. Mayalı bir hamur. Çok fazla mayalanmıyor ama kısa bir süre herhalde. Yarım saat falan Yarım civarı. saat, bir saate yakın mayalanıyor. Başka ne var? Un, su, Un, su, tuz, şeker. şeker de var. Şeker de birazcık kızartması için. Tamam. Çoğu usta kullanmaz, çoğu kullanır. Çoğu usta yağ atar içine. Evet. Normalde yağ atılmaz. Bence de. Özü, maya, tuz, şeker. Bafra'da yediğim, yani daha doğrusu Samsun'da yediğim pidelerde biraz yağlı bir hamur yapıyorlardı. Daha böyle elastikiyeti olan. Evet. Üzerine sıvı yağ da ekliyorlardı bazı ustalar. O benim böyle garibime gitmişti birazcık. Çünkü oradaki hamur ince olması lazım, çıtır olması lazım, uzun olması lazım. Evet. Elastikiyet katıyor tamam. Yağ biraz elastikiyet katıyor ama hamur çok yağlanıyor o zaman da. Biraz da böyle malzemeyi tutmak için olmalı değil mi hamur? Demin bir şey söyledin sen çok güzeldi. Bafra'daki hamur gramajıyla Evet. Görele'deki hamur gramajı farklı olur. Neydi usta o? Memlekete göre hamur gramajları artıyor. Samsun'da 150 ile 180 gram arası başlar. Ordu'ya geçer 200 gram olur. Ordu'dan Giresun'a geçer 220-250 gram olur. Trabzon'a vardığımızda 300-350 gram olur. Daha ileriye doğru gittiğimizde hamurlaşır. Evet. Yani ekmek tarzı şey yerler. Ama Bafra tarafına doğru gelince daha inceliyor. Evet, ince ve gevrek. Çıtır Kaç gram olması oluyor aşağı yukarı? önemli. 150 ile 180 arası. 150 gram. Yani düşündüğünüz zaman bir pide 150 gram çok küçük bir miktar. Evet. İçindeki malzemeyi tutmaya yarıyor aslında. Evet, yani yendiğinde çekirdek gibi ince ve gevrek, sizi rahatsız etmeyecek şekilde, mideye oturmayacak şekilde, Evet. çekirdek gibi çıtır çıtır yiyorsunuz. Mutluluk tereyağıyla beraber. Ben az önce söyledim. Dedim ki eve 3-4 kez sipariş verdim. Ve hakikaten pakette bu kadar kaliteli geliyorsa burada düşünemiyorum. Ama şunu da söyledim. Buraya gelip burada yemek yemeyin. Çünkü usta gerçekten hani metrekare olarak küçük bir yer. Üst üste kalabalık olduğu zaman ki videodan sonra genellikle böyle oluyor. Birazcık daha böyle sakin zamanda gelmek lazım veya saatlere ayarlamak lazım. Evet, Ama sen normalde paket servisi olarak çalışıyorsun. paket servis ağırlıklı. Ben evet. sadece Etiler sanıyordum ama çok daha büyük bir kesime hitap Evet, ediyorsun. doğru. Neresi var şu anda? Ayaz Ağa var, Maslak var, Gültepe, Çeliktepe, Sanayi, Beşiktaş, Nişantaşı, Emirgan, İstinye, Bu bölgelerde Yeniköy. sipariş verebiliyorsunuz. Evet, yani Samsun Bafra pide olarak arattırırsanız. Evet. Bence Etiler'in en salaş yeri burası Evet, salaş yeri. ama en lezzetli yeri de burası. Çünkü Evet. bu civarda daha iyi bir pideci yok. Herkes öyle söylüyor. Gerçekten bunu 3-4 kez deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yani bu Çok- sadece bu video için söylemiyorum. Ercan Usta ile tanıştığımız için de söylemiyorum. Gerçekten hem ustalığı çok iyi hem de ürün çok iyi. Bunun da sıcak gelmesi için ekstra hassasiyet sağlıyor. Evet. Pidenin üzerine mesela yumurta dağılmasın veya işte et dağılmasın diye jelatin de Jelatin, koyuyorsun. Evet, evet. Yani normalde bunu herkes yapmaz. Evet. Ben bunu internetten paylaştığımda bazı takipçilerim dedi ki bu pide yenir. Çünkü o jelatini koyuyorsa oraya usta ürünün düzgün gitmesini istiyordur oluyor. Evet. Elimizden Genellikle geleni paket serviste sıkıntı oluyor. İşletmenin bir suçu olmuyor ama paketçiler kuryenin, evet. kurye sallıyor. Bir şekilde Evet. o ürün yanlış gidebiliyor. Ama ben buranın lezzetini çok seviyorum. Benim tavsiyem buraya gelin, paketinizi alın, yakındaki parklardan bir tanesine oturun yiyin. Evet sakinken burada yesinler ama Evet, normalde 3'ten sonra Evet. akşam 10'a kadar. abi böyle söyleme 3'te burası kalabalık olur. Ercan abi anlatamam sana. Bir ikincisi, ben istiyorum ki Bafra pidesini bilen insanlar yesin. Evet. Sonra geldiklerinde ya pideye bu kadar yağ mı konur veya pide niye bu kadar sert olur bazında konuşmalar yapınca anlamadığını Evet. anlıyorsunuz. Bizim kanalda öyle insanlar yok abi. Bir de
dünyada hamur kategorisinde 3 defa birinci seçildik. Doğru. Bafra pidesi olarak. Bence bilenler yesin. Bence de öyle ama bu kanalı izleyenlerin %99'u biliyorlar, merak etme abi. Evet. Göreceksin zaten sen de. Şöyle söyleyeyim, 2 tane pidemiz olsun o zaman. Bir tane normal Bafra pidesi alalım. Kıymalı oluyor. Başka hiçbir şey olmuyor içinde. Bir de Trabzon pidesi alalım. O da böyle kaşar peynirle mi yapıyorsun? Kaşar peynirli. Tamam. Üzerine bir tane yumurta göz Tamam. lütfen. O zaman ben sanatı ve sanatçıyı baş başa bırakıyorum. Aradan çekiliyorum. Eline sağlık şimdi. Çok usta. teşekkür ederim Onur Bey. Etiler'in en salaş lokantası Samsun Bafra Pide'de 2 tane pide ile karşınızdayım. Önümde hem Bafra pidesi var, ince çıtır, üzerinde bol tereyağlı. Bir de Trabzon pidemiz var, tek göz, yumurta sarımız da içinde. Öncelikle isterseniz Bafra pidesinden başlayalım. Tereyağı gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Hamur A4 kağıttan hallice, o kadar ince. Çıtır çıtır, çok güzel pişmiş, gevrekleşmiş. Nasıl göstermek lazım bilemiyorum. O kadar ince ki tam malzemeyi tutuyor. Kıyma içinde gene yağını bırakmış, çok lezzetli. Ve bence Bafra pidesinde önemli konu soğan kıymanın önüne geçmiyor. Tam miktarı doğru ayarlanmış. Çok sevdim. Buna döneceğim. Burada da güzel bir kaşığımız var. Bu kaşıkla yumurta sarısını batırıp şöyle biraz yayıyorum. Güzel peynirimizi, kaşar peynirimizi ağzıma atıyorum. Özellikle bundaki hamurun biraz daha yumuşak ve yumuşak olduğu için de daha rahat çiğnenebilir, daha rahat yenilebilir halde olduğunu söyleyebilirim. Of, çok güzel gözüküyor. Peynir çok güzel sünüyor. Bu arada ben biraz beklettim gene. Çekim için bir 2 dakika neredeyse bekledi ama gördüğünüz gibi tam ağzıma layık hale geldi. Biraz ellerimi bulaştırdım ama pide yerken bunu seviyorum ben. Burası gerçekten küçük bir yer ve önünde böyle çok fazla masa olmayan bir yer. Ürün çok iyi olduğu için eminim hepiniz geleceksiniz, deneyeceksiniz. Birazcık sabırlı olmak, pişerken özellikle sabırlı olmak lazım. Çünkü bu pideler böyle hazırladım, içeri attım, pişti tarzında olmuyor. Hepsinin bir süreci var. Mesela bu Trabzon pidesi pişmeden önce, daha doğrusu içeri girmeden önce bir 5 dakika dinlendiriliyor. Ardından İçine bir tereyağı koyulup fırına giriyor. Henüz peynir koyulmadan. Sonrasında içeride bir miktar piştikten sonra çıkarılıp peynire ekleniyor. Tekrar fırına gidiyor. Eğer yumurta istiyorsanız yumurta dokunuşunu tekrardan çıkarıp üzerine koyup bir miktar daha fırında tutuyorlar. Ardından çıkarıyorlar ve bu şekilde önümüze geliyor. Yumurtası da çok güzel pişmiş. Normalde beyazıyla beraber bırakıyorlar ama ben sadece sarısını istedim. Eğer istiyorsanız siz de gelince söyleyin. Bafra pidesi ise daha farklı bir olay. Şimdi normalde diyecekler ki elle açmıyor usta. Burada makinede açıyor ama ben çekim yaparken siparişi durdurmuştum. Sipariş anında bu kadar hızlı bir sirkülasyon olduğu anda maalesef onu elde açma şansı çok zorlaşıyor. Zorlaştığı için de makineyi kullanmak şart oluyor. Ama süreci hızlandırıyor. Yani birinde 20 dakikada olacakken birinde 7-8 dakikada hazır hale geliyor. Hamuru açtıktan sonra içine kıymasını koyuyor usta ve ardından dikişini atıyor. Buna ustalık dilinde hamur dikişi diyorlar. Tek tek böyle eliyle uğraşarak tamamını dolduruyor. Sonra bir sallayarak, vurarak uzatıyor. Küreye koyup fırına giriyor. Fırın odun ateşi değil, gazlı ocak ama taş fırın 350 derece sıcaklıklarda. Dolayısıyla bu sıcaklıkta koltuk ateşinde yani köşede yaklaşık olarak da 10 dakikada pişiyor. Çıkarttıktan sonra ortadan yarıyorlar. İçine tereyağlarını koyuyorlar ve şu an ses geliyordur muhtemelen. Çıtır çıtır sesler geliyor. Bu benim için İstanbul'da yediğim en iyi Bafra pidesi. Buyurun buyurun. Ben nereden gidiyorum biliyor musun? Nereden? İzmir'den gidiyorum biliyor musun? Buraya. İzmir'den pide yemek için. Yani İzmir'den İstanbul'a İstanbul'a geldim. geliyorsunuz ama pide yemeye buraya geliyorsunuz. Pide yemeye buraya geliyorum. Evet. Bilesiniz diye söylüyorum. Evet. Ben doğma büyüme Samsunluyum. Biz bu lezzete alıştık. Bu tarzda detaylar çok güzel oluyor. Çünkü buranın müşterisi geldiği zaman en azından onlardan dinlemek daha doğru. Bir de beyefendi İzmir'den geliyormuş. Bu lezzet için gelinir. Bir de dediği gibi buraya alıştığı zaman, bu lezzete alıştığın zaman başka bir yerde yenilmiyor. Çok doğru bir şey. Ben de mesela sevdiğim bir yemek varsa onu en doğru yapan yerde yemek isterim. Başka bir yerde yemem. Çünkü benim için en iyi kriter odur. Vedat Milor'un bir sözü var. Gaziantep'te Zeki İnal'da şöbiyet yiyor Vedat Milor. Diyor ki burada şöbiyet yemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü burada yedikten
sonra başka bir yerdeki sizi mutlu etmeyecek. O yüzden çok doğru bir söz. İyi bir yerde yedikten sonra kötü bir yerde yemek yemeyi istemiyorsun artık. O yüzden burası çok tavsiye edebileceğim yerlerden bir tanesi. Adisyonumuzu da hemen söyleyeyim. Kıymalı Bafra pidesi 425 lira. Kaşarlı ve yumurtalı Trabzon pidesi 400 lira. Yumurtaya ekstra para almıyorlar. 80 lirada ayranımız var. Bence Bafra pidesi seviyorsanız, daha doğrusu pide seviyorsanız, hamur seviyorsanız burada mutlaka pide yemeniz lazım. Ama dediğim gibi mekanı çok küçük. Ondan dolayı buraya geldiğinizde bekleme süresinin uzun olabileceğini bilerekten gelin. Çok aç karnına, kan şekeriniz düşmüşken geliyorsanız biraz daha dikkatli olun. Mutlaka alın, paket yaptırın. Yakın bir yerde yiyin. Burada yer kalabalık olursa tavsiyem, özellikle buraya alıştıktan sonra başka bir yerde kolay kolay Bafra pidesi yiyeceğinizi sanmıyorum. Şimdiden buraya geleceklere afiyet olsun diyorum. Biz sıradaki durağımızda biraz serinleyelim. Farklı bir lezzete gidelim. Özel bir dondurmacıya gidelim. Oradan sonra video akıp gidecek. Görüşürüz. Sorvetta Ice Cream'e geldim. Burası 4 ay önce açılmış olan şahane bir dondurma dükkanı ama standart bir dondurma dükkanı değil. Sorvetta saat 12'de açılıyor. Gece 11'e kadar da hizmet veriyor. Yurt dışına gidiyorsanız orada özel adresleri mutlaka ziyaret ediyorsunuz ama burası bence dünya üzerinde görebileceğiniz en üzerine düşünülmüş dondurmaları yapan yerlerden biri. Nedenleri var anlatacağım ama önümde erimeye başlayan bir dondurma olduğu için güneş malum tepede. Burada Milk Chocolate Caramel Pretzel var. İçinde Maldon tuzu var, pretzeli var. Ne olduğunu anlatacağım ama önce tadına bakayım. O şekilde yorumlayayım. Daha güzel olur bence. Süt yoğunluğu çok güzel geliyor. Tuzu, deniz tuzu arkadan geliyor. Pretzel kıtırları damakta böyle çiğnedikçe daha fazla ön plana çıkıyor. O da tuzlu bu arada. Deniz tuzu da var ama karamelize edilmiş olan şekerin tadı da o kadar güzel geliyor ki ama şey değil bu, hani yoğunlaştırılmış bir karamel değil. Tam böyle şekeri yakıp karamel haline gelmek üzereyken alınmış bir karamel. O yüzden tadı tam böyle hafif şekilde geliyor. Bugün burada 4 tane dondurma denemek istiyorum. Aslında menüde çok güzel dondurmalar var. Bunu ağzıma atıp ikinci dondurmayı deneyeceğim. Çikolatası çok güzel geliyor. %41 kakao oranlı. Çok güzel bir çikolata. Bunu çok sevdim. İkinci dondurmamız French Toast. İçinde ne olduğunu anlatacağım. Bu arada buranın sahibi Emir Altaras. Kendisi Fransız pastacılığı üzerine hem çalışmış hem de eğitimini öyle görmüş. Yaklaşık olarak 15 yıl öncesinde bu eğitimi görüp ardından farklı restoranlarda Fransız pastacılığı üzerine çalışmış. New York'ta ve Paris'te çalışmış. Bu tariflerin ortaya çıkmasında biraz da deneyim sahibi olması ön plana çıkıyor. Dondurmanın tadına bakayım. Ardından içinde ne olduğunu anlatacağım. Üzerinde çok güzel vanilya çubuklarının böyle tanelerini görebiliyorum. Çok güzel. O yanıksı tat geldi sonradan. İçinde brown butter yani yanık tereyağı var. Madagaskar'dan gelen bir vanilya çubuğu var. O vanilya çubuğunu şekeri yakarak tütsülüyorlar. Kendileri yapıyorlar bunu. Sonrasında bu şekilde dondurmada kullanıyorlar. Jersey sütünden yapıyorlar. Burada sadece Jersey, manda ve keçi sütü kullanıyorlar. Başka süt kullanmıyorlar. Onların da kalitelisini bulmak için yaklaşık 30'a yakın yerden tedarik sağlıyorlar. Gerçekten akıl işi değil. Yani çok uğraşıyorlar. Şimdi anlatacağım, bir tane dondurma yiyeceğiz. Onun hazırlık aşaması bile 4 saat kısık ateşte pişiyor. Birazdan anlatacağım onu da. Farklı çikolatada farklı kakao çekirdekleri kullanıyorlar. Özellikle söylemek gerekirse B Corporation adı da verilen bir sertifikaya sahip çikolatalar da kullanıyorlar. Kullandıkları çikolata Fransız Valdora marka. Birçok kişi farklı Belçika çikolatalarını kullanıyor biliyorsunuz. Onlardan değil. Bu Fransız markası ve bence tadı diğerlerine göre çok farklı. Biraz daha gerçek çikolata tadını alıyorsunuz. Kremamsı yapısını, damakta uzun süre bıraktığı tadı alıyorsunuz. Dondurma bu arada benim şu ana kadar 2 tanesi arasında en beğendiğim bu oldu. Yine tadına bakıyorum. Ya bu çocukluğumuzda yediğimiz gerçek süt tadını aldığım dondurmalar gibi. Ve kıvamı o kadar iyi ki ve damakta ne buz etkisi yapıyor ne sıcak. Öyle erime hemen olmuyor. Sanki böyle bir bisküvi arasındaki malzemeyi yiyormuş gibi. Yani şey var ya, nugget. Nugget gibi. Çok güzel. Dükkanın limitli adette üretilen Midnight Chocolate ismindeki dondurması da bu şekilde. Bu Manjeri isminde özel bir çikolatadan yapılıyor. %68 kakao oranı. Bu çikolatadan Türkiye'de aslında çok limitli adette, az sayıda var. Bundan dolayı siz geldiğiniz zaman eğer çikolata varsa bu dondurma menüde var. Ama yoksa geçmiş olsun, bunu sadece YouTube'dan izlemiş olacaksınız. Özel bir ürün olduğu için talebi de çok fazla oluyor. Ben şöyle tadına bakayım. İçinde neler olduğunu da anlatacağım.
Arkadan böyle bir vişneye yakın bir tat geliyor böyle. Çikolatadan mı? Aa, çok asidite, evet. Çok fazla asiditesi var ya. Sanki böyle vişne varmış gibi. Orman meyvesi. Evet, orman meyvesi tadı geliyor. Frambuaz zaten. Raspberry gibi. Bu şarap gibi ya. Tadı değişiyor sürekli. Aynen. Bu çok enteresan bir şeymiş. Bak ilk defa görüyorum. Hiç beklediğim çikolata tadı değil bu. Bayağı renk değiştiriyor damakta. Sürekli olarak farklı bir şey alıyorsun. Vanilya çubuklarını 3-4 saat kadar demliyorlar. O demlenen suyu üzerine bir de maldon tuzu ekliyorlar. Bir vanilya şurubu yapıyorlar. İçinde vanilya şurubu da var yani. Bunda işin enteresan tarafı dondurma diyoruz ama aslında sorbe bu. Çünkü içinde süt yok. Bol çikolatalı sütlü bir dondurmaymış gibi gözüküyor ama hiç alakası yok. Bir de tadı beni gerçekten çok şaşırttı. Bugüne kadar almadığım bir çikolata tadı aldım. Geldiğiniz zaman inşallah bulursunuz burada ve deneyin mutlaka. Abi sanki meyve bahçesinde çikolata yiyormuş hissiyatı var yani. O kadar saçma ya. Sağ gösterip sol vurmuşsunuz zaten. Çok güzel. Peki bu çok güzelmiş. Şu anda 1 numaraya yerleşti. Açık ve net. Valla gerçekten favori olacak şekilde çok beğendim. Sorvetta'daki son dondurmamız da geldi. Coconut Rice Pudding Ice Cream diye geçiyor. Bu farklı bir seviye. Çünkü arborio pirinci yani bildiğimiz risotto pirinciyle beraber hazırlanıyor. Aynı zamanda içinde kokonat kreması yani Hindistan cevizi kreması ve Hindistan cevizi var. Bunlar 4-4,5 saat civarında kısık ateşte ağır ağır pişirilerek yapılıyor. Ortaya da böyle harika bir şey çıkıyor. Tadını çok merak ediyorum. Bunu genellikle böyle Lizbon'da, Portekiz'e gittiğiniz zaman böyle rice pudding yaparlar. Bizim bildiğimiz sütlaç, ev sütlacı gibi. Tadı öyle mi merak ediyorum. Tadı gerçekten öyle. Pirinç tadı da geliyor. Artık böyle erime noktasına gelmiş neredeyse pirinçlerle. Hindistan cevizinin tadı sonradan yoğun şekilde geliyor. Bu çok güzelmiş bak. Gerçekten bu da favori olabilecek lezzetlerden bir tanesi. Çok hafif, şeker neredeyse yok gibi yani hissiyatı yok gibi. Çok azıcık bir Jersey sütü kullanıyorlar bunda. Pirincin ve Hindistan cevizi kremasının tadını çok fazla alıyorsun bunda. Çok güzel. Benim 1 numaralı favorim Midnight Chocolate. İkincisi bu. Bu hakikaten merak ettiğim bir üründü ve gerçekten tahmin ettiğim gibi çok lezzetli çıktı. Ben bunu da bitireceğim. Adisyonu söyleyelim. Fiyatları söyledikten sonra sıradaki durağa devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi. Dondurmaların hepsi 90-100 gram civarında. Yani her bir topu bayağı büyük. Dışarıdaki topların 2 katı büyüklüğünde neredeyse. Midnight Chocolate 210 lira. French Toast 180 lira. Coconut Rice Pudding 160 lira. Milk Chocolate Pretzel de 200 lira. Biz buradaki dondurmaları çok beğendik. Özellikle gerçek bir dondurma deneyimi yaşamak istiyorsanız ki bence kendinizi yurt dışında gibi hissedeceksiniz. Buraya gelip dondurmayı yemeniz lazım. Tatmanız lazım. Dahası bu civarda oturuyorsanız, Etiler'deyseniz evinize de online olarak sipariş verebiliyorsunuz. Sıradaki durakta görüşürüz. Etiler'de uzun zamandır eksik olan bir konu artık giderildi. Mahalle pub'ındayız, Sitra'dayız. Burası 3 kafadarın açmış olduğu çok ilginç bir pub. Aynı zamanda restoran menüsü Burak Zafer'in kontrolü altında ilerliyor. Bugün tadacağımız biralar, yiyecekler onların kontrolünden geçiyor. 3 Kafadar bildiğiniz gibi Türkiye'nin en eski craft biracılarından biri. Kendi yapmış oldukları toplamda 18 tane craft bira var. Bunun 8 tanesini burada sunuyorlar. Geri kalan biralarda yine farklı craft üreticiler ve büyük bira üreticileri markaların biraları var. Toplamda 12 tane musluk var içeride. Bunların 8 tanesi 3 Kafadar'ın. İlk olarak önümüzde Clockwork var. Bu biraz daha böyle giriş birası olarak sayılabilir. Daha hafif, içimi daha kolay, başlangıç birası gibi. Yanında da Burak Zafer'in çok sevdiği Pretzel'i ki daha öncesinde tatmıştık hatırlarsanız. Onun çubuk versiyonu. Biraz daha böyle buraya özel yorumlanmış hali. İsterseniz öncelikle bununla başlayayım. Otlu, asidik bir sos var. Onunla beraber harmanlamışlar. Bir de biraya bakalım. Gerçekten hafif. Clockwork biraz daha böyle aslında Çek birası ama İtalyanların tarzında, dry hopping tarzında ve bunu da ilk uygulayan 3 Kafadar, hatta tek uygulayan 3 Kafadar. Biraz daha böyle çiçeksi tatlar, biraz daha floral tatlar ön planda. Bunu da yaparken dry hopping uygulamasında şöyle oluyor. Normal fermentasyon bittikten sonra tekrardan şerbet şotu ekleniyor ve o şekilde demlenmeye devam ediyor. Daha ön plana çıkıyor. Asıl aromalar o zaman kazanılıyor. Ben çok beğendim bunu. Yemekle güzel eşleşiyor. Bugün 4 tane lezzet olacak burada. Ondan dolayı 4 tane farklı bira deneyeceğim yanında. Hepsinden
birer yudum alacağım. O yüzden sıradaki lezzete hep beraber geçelim. İkinci lezzetlerimiz de geldi. Füme sucuklu kroket ve aynı zamanda tütsü ismindeki biramız geldi. Bu biradaki önemli özellik maltın kayın ağacıyla tütsülenmesi, onunla islenmesi. Dolayısıyla isli bir sucuk olan krokete yanına eşlik edebilecek güzel bir bira. Bunu özellikle söylemek gerekiyor. Buradaki kroketin içindeki sucuğu Makedonya'dan getiriyorlar. Buranın şefi Burak Zafer özellikle bunu Yıldırım Mahallesi'nden temin ediyor. Maydanoz görüyorum. Çok güzel bir kroket yapmış. Öncelikle bunun tadına bakıyorum. Bu da güzel. İçinde böyle aroması yüksek. Gerçekten dolgun. Böyle başlangıç için aslında güzel olabilecek tabaklardan bir tanesi. Güzel. Eşleşmeyi yapıyorum. Tat profili birbirine çok yakın. Bunun yapısı aslında birazcık daha böyle Alman birası tarzında. İkisi beraber tadıldığı zaman gerçekten damakta güzel bir tat bırakıyor. Uzun süre tat bırakıyor bu arada, onu da söyleyebilirim. Ben bunu da çok beğendim. Bunu da merak edenler için Rauchbier stili olarak geçiyor. Menüde tütsü isminde satılıyor. Buraya geldiğiniz zaman özellikle bunu bu şekilde sipariş verebilirsiniz. Ben bundan bir tane daha alacağım. Karnım acıkmış ya. Dondurmadan sonra var ya, bunlar o kadar iyi geldi ki. Göstereyim dedim de onu da yemiş oldum. Üçüncüyü göstereyim. Bak, hem kroket, şöyle göstereceğim. Hem kroket hem de sucuklar gözüküyor isli isli. Bunu da çok güzel. Şimdi 2 tane lezzetimiz var. Mutfakta onlar hazırlanacak. Siz isterseniz mutfağa gidin. Onları hazırlayın. Ardından Burak Zafer'le beraber masada biraz sohbet edeceğiz. Hem yemekleri konuşacağız hem biraları konuşacağız. Önümüzde 2 tane lezzet var. 2'şer tane de biramız var. Burak Zafer var. Kendisini tanıştırayım sizlerle. Merhaba. Birçoğunuz tanıyorsunuz. Benim yanında bulunmaktan en keyif aldığım şeflerden biri. Çünkü karnım doyuyor ve çok lezzetli doyuyor. Ne haber abi? İyi abi, şahane. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkürler. Çok güzel olmuş. Sağ olasın. Mahallemize geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle çok istediğimiz bir şeydi zaten bir mahalle pub'ı yapmak. Evet. Yani bu kültürü böyle farklı yerlerde yayabilmek. Birincisi burayla başladık. Çok mutluyuz. Böyle güzel yemekler yapıyoruz. Hem biranın yanında atıştırabilecek, bazen karın doyurmak için. Ama en nihayetinde istediğimiz bir şey var. Keyifli vakit geçirmek. Evet. Önümüzde 2 tane lezzetimiz var. Biri hamburger. Bu Evet. umami burger olarak geçiyor değil mi? Bu umami burger içerisinde çok yoğun aroma var. Yani siyah sarımsaktan tut bacon'a kadar ananas püresi, yani oldukça yoğun. Zaten o yüzden de onun yanına daha da yoğun bir başka biramızı getirdik. Mango IPA. Evet. Zaten buram buram kokmaya başlamıştır. Abi, Onunla kokmaz mı? beraber çok güzel gidecek. Evet, bayağı tropikal meyve bahçesi gibi değil mi? Evet. Çünkü bu mango püresiyle yapılıyor. Önce bunun tadına bakalım mı? Çünkü Tabii. merak ediyorum. Açtığın anda inanılmaz koktu yani. Abi hem tadını çok fazla veriyor hem de biranın tadını da alıyorsun ya. O arkasına bıraktığı tat hakikaten uzun süre devam ediyor ve çok güzel olmuş. Bunun haricinde bildiğim kadarıyla başka meyveli pürelerinden de yapıyorsunuz değil mi? Evet, bizim üç kafalar olarak 3 tane meyveden yaptığımız biramız var. Aşne vişne, Tamam. bu gomango, mango püresiyle ve bir de peşpeşe var. Onda da şeftali püresi var. Aşne vişne ve peşpeşe sour tipi bira. Biraz daha ekşi onlar. Bu IPA tipi, yani bunun aynı zamanda şerbetçi otunu da alabiliyorsun. Bunlar tabii ki Türkiye için biraz daha deneysel biralar. Yani dünyada çok yaygın kullanılıyor ama bunun öncüsü olmak istiyordu. Ben aslında bu işlerin biraz dürtücüsü olarak rol alıyorum. Diyorum ki yani ne olur bir tane işte mangolu bira yapalım falan. Ondan sonra 3 kafalar ekibi çalışıyor. Yani böyle güzel şeyler çıkartıyor. Ama ileride daha da böyle şey yapacağız. İyice şaşırtıcı başka şeyler yapacağız. Çok niyetimiz var onlara. Sen bahsettin bana birazcık da ben Evet. şimdi söylemeyeyim burada. Çok sürpriz olsun. Hakikaten bugüne kadar denenmemiş şeyler var içinde. Yani Türkiye'de hiç yapılmadı. Zor. Yani şöyle kısa küçük bir ipucu vereyim. Tuzlu bir bira yapacağız. Yani ilk başta zaten tuhaf olan şey o. Bir de şöyle bir şey yaptık. Burada sana verdiğimiz biraların hiçbirisi bizim en çok satan biramız değil. En çok satan hangisi abi? En çok satan biramız Aşna Vişne. Aşna vişne. Evet, o da vişneyle yaptığımız sour tipi bira. Yani Mozaik, Aşna Vişne ve Stardust. Bu 1, 2, 3. sıralar en çok satan onlar. Biz sana onların haricindekileri verdik. Çünkü onlar zaten var ve onlara daha önce de denk gelmişsindir. Mango en yenilerden bir tanesi. Diğeri Belgian Blonde. Belgian Blonde da bizim yüksek alkollü biralarımızdan bir tanesi. Ama yüksek alkollü olmasına rağmen çok rahat bir içimi vardır onun. Çok güzel. Keyifli. Bunu neyle eşleştirelim sence? Yani şöyle, aslında ikisi de birbirine gidebilir ama bunun içerisinde tropikal lezzetler olduğu için ananas var bunda da. Bunda da çok yoğun tropikal meyve aromaları var. O yüzden o ikisi birbiriyle çok iyi gidecek yani. O zaman yarım yarım alkolü. şöyle Hadi bakalım.
Biz normalde hamburger bölmeyi sevmiyoruz ama Ben de hiç sevmem. burada mecbur kaldık azar azar yemek için. Güzel. Bu siyah sarımsak belli ediyor kendini. Hafif bir acı geliyor arkadan. Şu et, ne eti? Füme et. Evet, dana bacon Çok güzel. o da. Onun da tadını alıyorum. Bu arada ekmek çok güzelmiş. Ekmeğimizi Mert yapıyor. Mert'e çok teşekkür ederiz. Bence Türkiye'nin en iyi burger ekmeğini yapıyor. Yani her zaman o kadar mutluyum ki tam bir yoş, tereyağı, yumuşaklığı o kadar mutlu ediyor ki beni. İçerisinde böyle jalapeno turşusundan gelen biraz acılık da vardır. Evet. Şimdi biraz mango IPA yuvarla. O böyle ağzındaki aromaları biraz daha büyütecek, hepsini gönderecek. Ondan sonra böyle arkada çok tatlı, hafif bir acılık kalacak. Deniyorum. Evet, acılar gidiyor aşağıya. Direkt yerine mangonun tadı geliyor. Abi bravo. Ki ben tatlı acı şeyleri seviyorum. Sen umami burger Acı, olunca evet. ortaya birazcık daha böyle farklı bir şeyler olması lazım. Birbiriyle eşleşen Ya- ve aynı zamanda tadı değiştirecek. Sürekli damakta yeni bir şeyler sunacak bir tat lazım. Hamburger öyle. Onu da söylemek istiyorum. Yani şeflerin şöyle bir adaletsizlikleri var. Genelde bir ekip çalışıyor. Bütün övgüyü şef alıyor. Yani mecburen hayat biraz böyle ama burada öyle değil. Bu burgeri Elif yarattı. Elif benim su şefim. Adını da o koydu. Şef Evet. dedi umami burger yapabilir miyiz dedi. Tamamıyla tasarımı ona ait. Her şeyiyle yani sosu, bileşenleri, adı her şeyi Elif'indir. Yani övgüyü en son şef olarak ben alacağım ama doğrusu Elif'in alması. Sen niye yavaş gidiyorsun? Ben seni bekliyorum abi, tepkine bakıyorum. Ben çok hızlı yemiş gibi hissettim kendimi. Sanki bugün hiç yemek yememiş gibi. Bunu da merak ediyorum. Mesela bu paylaşımlık tabaklardan bir tanesi. Adı Yampiri. Sen Yampiri. Fenerbahçelisin. O yüzden yengeç yürüyüşünü bilirsin abi, çok Biliyorum. güzel. Yengeçlerin yürüyüşü vardır Yampiri. Adı oradan. Eski Brezilyalılar varken gol Evet. atıyorduk ama artık yapamıyoruz. Artık yapamıyoruz o kadar. Eski güzel günler. Adı o yüzden Yampiri. İçerisinde yengeç var. Tam böyle paylaşımlık cipsle beraber yavaş yavaş yuvarlamalık. Surimi var ama. Evet, surimi, yengeç surimi var. Suriminin Ama- birkaç çeşidi var. Bu yengeç surimi. Ama şey çok güzel. Bunun da mesela tadı bir de fırınlanmış. Fırınlandığı için böyle birazcık daha üzeri kabuk Çok iyi. bağlamış. Onu öyle bu cipsle beraber çok güzel gidiyor. Bunun içerisinde hem biraz acı var, hem krem peynir var, biraz krema var. Onlar da böyle hem içindeki tatları dengeliyor hem de yerken böyle çok daha yuvarlak, yumuşak bir kıvam veriyor. Onunla da bu da Belgian Blonde. Bu çok güzel. Belçika şaka. sarışını. Evet. Bu da yüksek alkollü biramız. O yüzden bu günü biraz böyle bitirelim istedik. Ya yüksek alkol deyince böyle olağanüstü yüksek değil de. Diğerlerine göre daha yüksek. Evet, normalde biraların ortalaması 4,5-5 civarı alkol. 6'dan yukarısı yüksek alkol sayılıyor. Bu biraz daha böyle asidik geldi böyle. Daha yüksek Evet, tonlarda. bu tamamen böyle yani kendi kıvamını verip böyle merhaba ben geldim. Bundan sonra benimle devam edeceksiniz. Ağzınızdaki her şeyi sildim. Ama ben varım. Hakikaten Biraz öyle. da güçlüyüm. Evet, Belçika benim en sevdiğim bira ülkelerinden bir tanesi. Yakında daha da yüksek alkollü bir bira da yapacağız. Daha yükseği. Türkiye'de 10'a kadar izin veriliyor. Evet. Biz onu yaptık daha önce Egemen'le beraber. Egemen Novaroma bira üreticisi, onun brewmaster'ı. Onunla beraber 10 alkol yaptık. Devletin izin verdiği en üst seviyeyi yaptık. Nasıl oldu? Çok iyiydi. Quadrupel, Belçika tipi. Ama şimdi çok bu topraklara has bir ürün geliyor. O da fındıklı bir bira. Fındıklı. Evet, fındıklı. O az önce bahsettiğimiz değil ama bu biraz tatlı olacak. Karadeniz taraflarından olan. Giresun'dan fındıklar geliyor. Of. Tabii ki yani Giresun'dan gelmesi gerekiyor fındığın. Kesinlikle. Onunla beraber herhalde 9,5 alkollü bir bira yapacağız. O tam böyle ya bir brownie ile işte yarım bardak en son günü bitirmek için ya da günde sadece böyle akşam bir keyif almak için oturup bir kadeh içip ah ne kadar güzel diyeceğim bir şey. Onlar 2-3 tane bira içilmez. O böyle abi yaz geldi içeyim değil. Biraz daha insanın içini ısıtan, biraz daha Gece sonu. Ya gece sonu bir de daha nitelikli davranılacak şeyler. Onlar böyle harcı alem yazın sıcak içelim diyeceğim biralar değil. Biraz arada daha keyif almak odaklı. Fındıkta size söyleyebileceğim Düzce fındığı var. Biz bir Düzce rehberi yaptık. Hayran kaldık. Uzun değil mi ama düzce fındığı? Hayır abi, Giresun'dan getirmişler ağaçları zamanında. Oraya ekmişler Yani ve yine Giresun fındığı. Giresun fındığı ama yağlılık oranı o kadar yağlı değil. Dolayısıyla sen orada o fındığı mesela şu an ne kullanıyor? İşte Ferrero Rocher'in fabrikası var. %80 fındığını oradan alıyormuş. Düzce'den. Tamam, yine yuvarlak fındık kullanıyor. Evet, yuvarlak Tamam. fındık. Kesinlikle. Çok lezzetli fındık. Yani biz orada pak fındığından almıştık. O hakikaten rayası, tadı falan böyle uzun uzun devam eden, damaktan çıkmayan çok iyi bir fındıktı. Düzce'nin %80 geliri fındıktanmış. %80. İnanılmaz büyük bahçeleri Düzce'ye var. baksan ya. Evet, kimse bilmiyor ve Düzce'de inanılmaz lokantalar var. Ayaküstü lezzetlerde izleyebilirsin. Kendi programında Reklamını- kendi reklamını yaptı adam ya. Abi şimdi izlememiş olan varsa o kanala, ya kanalın içinde mutlaka arasınlar Düzce rehberini. İstanbul'dan 2 saat mesafede 90 yıllık, 100 yıllık lokantalar var. Kimse bilmiyor ama. Düzce'ye gitmişliğin var mı mesela? Var. Türkiye'nin birçok yerinde böyle restoranlar var aslında. Yani Evet. Isparta'da var, 100-150 yıllık restoranlar, Denizli'de var. Doğru.
Sadece bilinmiyor. Sürekli gitmediğiniz Evet. için belki birazcık da kafadan, hafızadan siliniyor. Bir de oradaki insanlar için çok alışılmış bir durum. Evet, standart oluyor. Evet, onlar zaten o biliyor yani, o pideciye gidiyor, o restorana her zaman gidiyor. O yüzden düşünmüyor ya burası 150 yıllık, ben bunu bir anlatayım diye düşünmüyor. için. Doğru. O zaten var. O bizim için biraz daha ilginç bir olay. Ama Düzce'ye merak ettim. Düzce'ye bakacağım. Düzce'ye hatta beraber gidelim ya. Çok güzel olur. Cibes otlu börek var. Kol böreği. Abi börek biliyorsun benim en zayıf noktam olabilir hayattaki. Tamam, gideriz beraber yeriz seninle. Bende börek yetmezliği var. Şimdi menüden birkaç şey söyleyeyim. Mesela Kore usulü acılı kanat var. Bunu Evet. daha sonra denemeye geleceğim mutlaka. Boşnak sucuklu pizza var. Taco al pastor var. Bu bildiğimiz acılı tavuklu böyle bir Evet, taco. normal küçük yuvarlak yumuşak takolarda onları kızartıyoruz. İçerisinde biraz sebze var, tavuk var, baharatlı. Üzerinde acı mayonez var. Çok güzel. Tabii ki bunun orijinali normalde yani Meksika'da domuzdan yapılıyor genellikle. Ama Türkiye'de tavuktan da çok iyi sonuçlar veriyor. Yerikula salatası var. Bu biraz daha böyle soslu herhalde. Evet, biraz soslu ama sosunu da yani salatayı şu yüzden koyduk. Herkes böyle ağır yemekler yemek istemiyor. Bazen daha yani bira içmek istiyor ama daha hafif yemekler yemek istiyor. O yüzden onun yanına bir salata koymak istedik. Çıtır yedikule marulları, küçük yedikule marulu kullanıyoruz. Kefir ve Roquefort'dan da bir sos yapıyoruz. Neredeyse çok az yağlı ama lezzetli, çok üst düzey bir salata yapıyoruz. Ya ben bile bazen şey yapıyorum. Ya bugün salata mı yesem diye heyecanlanıyorum. Burak çok teşekkür ederim. Biz Çok güzel teşekkür olmuş. ederiz. Ayağına sağlık. Mekan çok güzel. Şimdi Sitra Etiler'de açılan ilk yer Evet. ve Sitra'nın anlamı da aslında bir şerbetçi otunun cinsi. Evet, şerbetçi otunun yüzlerce türü var. Her birinin farklı bir adı var. Bundan sonraki açılacak mekanlar, farklı semtlere açılacak mekanlar farklı isimle gelecek o zaman. Yani niyetimiz o. Farklı isimlerle yine şerbetçi otundan gelen bizim bir tane biramız var, Mozaik diye. Evet. Mozaik de bir şerbetçi otu aslında. Böyle onlardan kullanmak istiyoruz. Farklı farklı isimlerle her yerde ya bir seri olarak ama hep bu hem şerbetçi otunu biraz daha yayalım. Çünkü biradaki en önemli unsur diyebiliriz şerbetçi otuna. Onun geri kalanı su, maya, malt. Ama şerbetçi otu diye istediğin her şeyi yapabilirsin. Yani bazen mango tadını şerbetçi otundan alabilirsin. Evet. Limon tadını, çimen tadını, çam tadını, onların hepsini şerbetçi otlarından alabilirsin. O yüzden biz onları böyle bir yayıp farklı bölgelerde yine küçük mahalle pubları açıp böyle isimlerle devam etmek istiyoruz. Çok güzel. Bir de bunun haricinde senin kişisel bir projen var. Ondan da bahsedelim bence. Sen çünkü modadaki yeri devrettin artık. Evet. Şişli'deki yer var ama ismi değişti biraz. Periferi. Güzel Periferi. Orada bir şey oranın da ismi. meşhurunu biliyorsun. Orası da aptal tavukla meşhur olan bir yer. Doğru. Oraya da gelmiştik. Çıtır tavuk burgeri var oranın. O var ama benim çok eskiden Lokanta Armut diye bir yerim vardı. Orada Hatırlıyorum. biraz daha böyle smart casual yemekler yapıyorduk. Biraz da fine değil ama fine'e çok yakın şeyler yapıyorduk. Yine öyle bir şey yapmak istiyorum. Tarabya'da çok güzel bir yerimiz var, inşaatını yaptığımız şu anda. Hazırlandığımız. Büyük ihtimalle böyle Ekim ortasında falan startını vereceğiz oranın. Yani az kaldı aslında. Evet çok az kaldı yani. Birkaç zaman sonra orası da hazır olacak. Ben mekanı gördüm bu arada. İnanılmaz bir bahçesi var. Yani Evet. bir tane bahçesi yok. 5-6 tane bahçesi var. O kadar büyük bir alan. Şöyle evlenmek için yani seni kaybettik ama Ben o Yani- sıramı verdim artık. belki 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra yenilemeye gelirsin, tazelemeye. Abi olur bak, o güzel olur. Güzel olur. Hakikaten. O olmazsa ben evleneceğim Bunu orada. Tülin'le konuşacağım bir. Ben ilk öyle demiştim yani, orayı tuttuktan sonra dedim ki yani hiçbir şey yapamazsak evlenirim ben burada demiştim. Abi tavsiye ediyorum. Doğru insan her zaman tavsiye Evet. ederim. Sen bu konuda çok deneyimlisin sen de. Abi öyle bir şey yok. 5 kere evlenip boşanmışım gibi. Hayır öyle bir şey yok. Bir kere evlendim, boşandım. Ama senden daha tecrübeliyim. Evet, kesinlikle. Tavsiye Peki. ederim. O zaman biz hesabı alalım. Adisyonu söyleyelim. Ardından sıradaki durakta devam edeceğiz. Burak Şef'i yoğun işlerinden dolayı içeriye yolcu ettim. Hemen hesabı söylüyorum. Bütün içtiğimiz biralar 20'lik olarak geldi. Ben tadımlık olarak istedim. 20'lik biraların hepsi 190 lira. Pretzel 200 lira. İsli sucuklu kroket 280 lira. Yengeçli yampiri 440 lira. Umami burger 570 lira. Sıradaki durakta çok lezzetli bir ocakbaşına gidiyoruz. Belki de Türkiye'nin en küçük ocakbaşı. Bakın bu video çok enteresan oldu. Etiler'in en salaş mekanına gittik. Şimdi de Etiler'in en küçük ocakbaşına gidiyoruz. Biz yoldayken sizler de şu aşağıda abone ol butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Bir de videoyu beğenin, hype'layın. Sıradaki durakta görüşürüz. Etiler Lezzet Rehberi'nin son durağında mini kebapçı Etiler'e geldik. Burası mutfak dahil 39 metrekarelik bir alan. Yani şu anda İstanbul'un en küçük ocakbaşlarından birine gelmiş olduk. Önümüzde birkaç tane lezzet var, bahsedeceğim ama bulunduğumuz ortam itibariyle Etiler'deki kebapçılardan çok farklı bir ortam var. Burada bir kere içki yok. Sadece kebap yiyip kalkıyorsunuz veya işte
sakatatlar var. Onları yiyip kalkıyorsunuz. Etleri yiyip kalkıyorsunuz. Lokasyonu çok güzel. Çok merkezi. Akmerkez'in hemen karşı sokağında ara sokaktayız. Dolayısıyla buraya ulaşım da çok kolay. Gelmek istediğinizde veya bu bölgede işiniz varsa da önüne gelip rahat rahat park edip yemek yiyebileceğiniz güzel bir alan. Burayı aslında daha öncesinde gelip denemiştim. Beğendiğim için bu videoya dahil etmek istedim. Şöyle söyleyeyim. Kıyma kebapların tamamı full kuzu. Sadece kuzu kaburga eti ve aynı zamanda %10'luk kadar da bir kuyruk yağı kullanıyorlar. Bence ideal form bu. Yani olması gereken form bu. Haftanın 7 günü açıklar. Öğlen 12'de başlayıp akşam 11'e kadar devam ediyorlar. Önümüzde 2 tane tabak var. Her birine yarım yarım koydurdum. Bir tek kıyma tam olarak geldi. Sade kıymamız var. Kuzudan yapılıyor tamamen söylediğim gibi. Aynı zamanda kuzu şişimiz var. Kuzu şişi küşlemeden yapıyorlar. Onu da özellikle belirteyim. Bence buradan başlayayım. Ardından diğerlerine sırayla gideriz. Bir kere kıyma biraz beklettik ama dolgun duruyor. Yağ oranı çok yüksek değil. Daha çok et tadı alıyorsun. Tuz oranı gerçekten çok güzel. Dengesi çok iyi. Çok güzel pişmiş. İçi birazcık daha pembe. Dış kısmı çok güzel. Nar gibi kızarmış. Buranın önemli özelliklerinden bir tanesi 39 metrekare olduğu için herhangi bir ürün stoğu yapmıyorlar. Günlük olarak alıyorlar her şeyi. Yani bu et bugün geldi. Hiçbir dolap olmadığı için günlük olarak geliyor her şey. Günlük olarak hepsi tüketiliyor. Bunların hepsi farklı yerden alındığı için sabah saatlerine bir tedarik süreci oluyor. Yaklaşık 6-7 farklı noktaya uğruyorlar. Ciğeri farklı, eti farklı, kuyruk yağını farklı, sebzeleri farklı ve lavaşları, ekmekleri farklı yerden alıyorlar. Birazcık meşakkatli ama ortaya da taze ve lezzetli bir şey çıkıyor. Burada kuzu şişimiz var. Küşlemeden yapıyorlar demiştim. Sulu sulu. 2 tane yancı söyledim. Biri közlenmiş soğan. Bunu közledikten sonra sosta bekletip siz sipariş verdiğiniz anda ocakta tekrardan ısıtıyorlar. Burada patlıcanımız var. Yine al biberle beraber. Bunlar da gene önceden burada kendileri sıfırdan yapıyorlar. Ardından da sipariş anında gene ocakta pişirmiş oluyorlar. Soğan çok güzel ama ben patlıcancıyım. Patlıcan da çok güzel. Bunun acısı da çok güzel. Üzerindeki isot muazzam. Buna devam edeceğim. Ama burada hem çöp şişimiz hem de ciğerimiz var. Bunu yarım porsiyon olarak söyledim. Kuzu çöp şişi kuzu sırttan yapıyorlar. Dolayısıyla bu da lezzetli etlerden bir tanesi. Hocam bundan yarım porsiyon niye söyledik? Hadi bakalım. Bundan yarım porsiyon söylemek hata. Hata ki ne hata? Bu kadar yumuşak, bu kadar güzel, damakta eriyen, yanına sumaklı soğanı olan, şuradan da bir pişmiş isotlu soğan aldım. Bu bizim iyi uykular yemeğimiz. Yani videonun sonuna doğru yaklaşırken ama dünyanın hiçbir yerinde bu lezzet olamaz. Bir kere isot var, soğan var, bu şekilde bir et var. Şu sofra bana çok yeterli ve bunu haftanın böyle belirli günlerinde yiyebilirim. Akşam yemeklerinde benim için hani içkili değil, sadece gelip yiyip kalkmalık çok güzel bir yer. O yüzden benim favorim bu oldu şu anda. Bak deminki yediklerim arasında da en sevdiğim bu oldu. Burada sipariş anında hazırlanan bir tablacı salatamız var. Domates, salatalık ve maydanozla beraber nar ekşisi, zeytinyağı, aynı zamanda isotu hepsi beraber birleşiyor. Usta onu taze hazırlıyor. Bu şekilde çok güzel geliyor. Bence tablacı salatası olmazsa olmaz. Yani Urfa'ya, Adana'ya gittiğiniz zaman mutlaka taze olması lazım. Burada da usulüne uygun hazırlıyorlar. Bu mesela Urfa'da yediklerime benziyor. Isotu bol, bir de sosunu bol koymuş usta. Altında suyu var. Çok güzel. Şimdi ciğere geçiyorum ki bence Urfa ciğeri sevenler bilirler. Yani bu şekilde güzel ciğer çok fazla yerde yok. Özellikle İstanbul'da bulmak çok zor. Ben burada yediğim ciğerleri çok beğeniyorum. Daha önceden 2-3 kere geldim ve tadına baktım. Gerçekten tek seferde değil, her geldiğimde çok lezzetliydi. O yüzden benim için kriter artık burası oldu diyebilirim. Bir de 84 Etiler var biliyorsunuz ki Etiler bölgesinde. Orayı da çok seviyorum. Ama bu fiyat lezzet olarak şu anda daha üzerine yok. Fiyatları birazdan söyleyeceğim. Normal bir kebapçıdan daha uygun fiyata, öyle söyleyeyim. Ciğer bekletmeme rağmen halen çok lezzetli. Bak şu ana kadar yediklerim içinde en iyisi çöp şişti. Kıyma kebabı çok güzel. Gerçekten bunu malzemelerle beraber, zerzevatla beraber sarıp o şekilde yemeyi çok isterim. Eğer ki yiyeceksem çöp şiş, ciğer her zaman tabakta olur. Ki bunu yarım porsiyon sipariş verdik ama yarım porsiyon olmasına rağmen bence gayet doyurucu. Bir tane tabağım her zaman bol olacak. Belli oldu. Usta ciğeri günlük hazırlıyor.
kendisi temizliyor her sabah. Ocakta önce pişirmeye başlıyor. Isotunu çevirdiği anda üzerine ekliyor ki birazcık daha isot yanmasın. Masaya gelmeden hemen önce atılıyor. Ardından şişi kabağa çekiyor. Sıcak şekilde servis ediyorlar. Bence ciğer hakikaten övgü hak ediyor. Çok güzel. Şimdi İstanbul'da bu tarz yerler bulmak çok kolay değil. Özellikle Etiler'de bulmak çok kolay değil. Bu bölgedeki ocak başlarına baktığınız zaman hepsi içkili yerler, uzun süre oturmanızı istiyor. Ama bunun keyfini sürmek istediğinizde, yani ben günlük hayatımda da gideyim, yiyeyim, kalkayım istediğinizde de öyle bir yer çok fazla burada yok. Bu tarzda yok en azından. Bu kadar iyi pişirilmiş, bu kadar güzel yapılmış, iyi ürün kullanan, taze ürün kullanan çok fazla yok. Burası bence şehre iyi bir alternatif oluşturuyor. Yakın zamanda Finans Kent'e de bir tane şube açacaklarmış. Onu da o bölgede oturanlara haberdar etmiş olalım. Ancak baktığınız zaman hikaye çok güzel. Yani mahalle kebapçısı olması, bu kadar küçük bir yer olması, ye kalk tarzında olması benim hoşuma gitti. Ben hayalim miydi? Evet, böyle bir yer açmak hayalim. Kebapçı olmasını çok isterdim. Belki ileride olur, bize de nasip olur. Ama güzel bir muhitte açmak gerçekten çok önemli. Akmerkez'in karşısında açmak doğru bir karar. Bir de bu bölgede birkaç tane otel yapılıyor. O oteller de bittikten sonra burası hınca hınç dolacaktır eminim. Başka bir sürü şey var. Mesela sade kıyma sevmiyorsanız fıstıklı bir kebapları var. O da çok güzel. Menüye daha yeni giriyormuş. Yeni menüyle beraber sunulacakmış Ekim ayında. Siz bu videoyu izlediğinizde aşağı yukarı sunulmuş olur. Geldiğiniz zaman menüde görmezseniz siz söyleyin, hazırlarlar mutlaka. Bence buraya geldiğiniz zaman mutlaka tatmanız gerekenler: çöp şiş, aynı zamanda ciğer. Bunlar zaten saymıyorum. Bunlar masada olması lazım. Kıyma kebabı, ben şimdi soğuttum ama kıyma seviyorsanız onu da mutlaka tavsiye ediyorum. Yani masada böyle bir kişi başına 2 porsiyon, 3 porsiyonluk şeyler söyleyebilirsiniz. Onu paylaşabilirsiniz bence. Ben geldiğim zamanlarda artık 2 porsiyon netim var burada. Çok güzel. Bir de tatlı yiyelim. Burada çünkü enteresan bir baklava var. Normal baklavalar gibi değil. Onu da göstermiş olayım. Ardından adisyonu söyleyeceğim ve videonun kapanışını yapacağız. Evet, tatlımız da geldi. Çok küçük bir baklava. Yani boyut itibariyle normalde alışık olmadığımız, hatta şöyle göstereyim. Parmağım yanında böyle biraz büyük kaldı. Ama tek dokmalık. Bunu Şayam isminde Levent'te bir baklavacı varmış. Oradan alıyorlarmış. Neredeyse 6 senedir falan alıyoruz oradan diyorlar. Burası bir yılda açık olsa da evlerini alıyorlarmış. Daha önceki işletmelerini almışlar. Çok güzel bir baklava olduğunu söylediler. Deniyorum. Bu kadar küçük metrekarede bir yerde küçük baklava normal geliyor. Çok güzel bu arada tadı. Fıstığı gene bol. 4 tane geliyor bu arada. Bence ye kalk mekanı, ki buranın bir müşterinin yemek yiyip çayını içip kalkma süresi 30 dakikaymış. Yani birçok işletmede 30 dakika demek, özellikle böyle içkili bir ocak başındaysa, daha sıcaklar yeni başlamış gibi oluyor 30 dakikada. Haliyle burası sirkülasyon çok fazla. Buraya geldiğiniz zaman çok fazla oturacak yer alan olmadığını göreceksiniz. Mekan küçük çünkü. Mini kebapçı adı üstünde. Buraya geldiğiniz zaman biraz sıra bekleyebilirsiniz. Kışın geldiğiniz zaman dışarısı biraz kapanmış olacak. Artık masalar içeri alınacak. İçeride oturup şu ocak başının sıcaklığıyla burada ısınabilirsiniz. Bunu da yiyorum. Adisyonumuz geldi. Hemen sizlere söylüyorum. Urfa'mız tam porsiyon gelmişti. 550 lira. Yarım çöp şiş geldi. 325 lira. Yarım ciğer şiş geldi. 325 lira. Yarım porsiyon kuzu küşleme geldi. 400 lira. Mini kebapçı salatası geldi. 200 lira. Köz soğan 150 lira. Köz patlıcan 150 lira. Ayran 90 lira. Mini baklavamız da 200 lira. Toplamda 2390 lira. Neredeyse 2 porsiyon, hatta 3 porsiyonluk yemek var burada. Bakayım, 1-2,5 porsiyon yemek. Mezeler, salata bence gayet iyi. Özellikle söylemek gerekirse Urfa 550 lira. Yani dışarıda artık X bir yerde zaten ortalama 400-500 bandında, ki Etiler'de olan bir kebapçı için uygun kalıyor. Ben burayı çok beğendim. Özellikle akşamları canım ciğer çektiğinde geliyorum. Akşam 11'e kadar da açık. Onu da özellikle belirteyim. Yine güzel bir video ile karşınızdaydım. Bugün Etiler Lezzet Rehberi çektik. İlk duraktan son durağa kadar çok keyifli vakit geçirdik. Çok güzel lezzetler tattık. Umarız beğenmişsinizdir. Videoyu eğer beğendiyseniz hepimizin bu emeğini karşılıksız bırakmayın. Beğen butonuna basın. Ardından yorumlarınızı desteklerseniz ve hype butonuna da basarsanız çok mutlu oluruz. Hype butonu telefondan beğenenlerin karşısına çıkacak. Mutlaka onu da belirtmiş olalım. Bu videoların yapılmasında sizlerin çok büyük katkısı oluyor. O yüzden yorumlar kısmına birazcık tavsiyede bulunmanızı isteyeceğim. Kendi mahallenizde, semtinizde, şehrinizde, hatta yaşadığınız ülkede özellikle gitmemi istediğiniz yerler varsa onları bana aşağı yorum olarak lütfen yazın. Ve tabii ki benim bu lezzetleri ara sıra paylaştığım bir Instagram hesabım var. Onu buraya, ayaküstü lezzetleri de buraya koyduk. Tam tersi de olabilir. Ahmet nereye koyarsa artık. Oradan takip etmeyi de unutmayın. Özellikle Instagram'dan iletişimde kalırsak, bana tavsiyelerinizi oradan da yaparsanız çok sevinirim. O zaman önümüzdeki hafta yeni bir videoda karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.